Bugünkü videomuzda binlerce yıldır gizemini koruyan bir sorunun peşine düşüyoruz. Eski insanlar gökyüzünü, takım yıldızlarını, astronomiyi, mühendisliği nasıl biliyorlardı? Teleskopları yoktu, uyduları yoktu, bilgisayarları yoktu ama ellerinde evrenin sırlarını çözecek bilgiler vardı. Üstelik onların yaptıkları o muazzam yapıları bugünkü teknolojiyle bile hala bilim insanları çözmüş değil. Biz kendimizi modern insan, ileri medeniyet olarak görüyoruz ama eski çağda yaşayan insanları ilkel insanlar olarak adlandırıyoruz. Ama aslında bu ne kadar doğru? Sandığımız, bildiğimiz her şey ne kadar doğru? Yoksa birileri bizim böyle düşünmemizi istediği için tarihi bu şekilde mi yazdı ve bazı kadim bilgilerin üstünü örttü? Bu videoda bugün eski medeniyetler neler bulmuş ve biz bugün onların hangi bilgilerini hala kullanıyoruz? Çok gizemli bir metin olan Zümrüt tabletleri ve tabii ki de Anunnakiler ve Anunnakilerin kolundaki bileklik veya saatin anlamı ne olabilir? Eski medeniyetlerin yaptıkları o muazzam yapılar ne gibi mühendislik harikaları barındırıyor? Ve daha birçok şey konuşacağız bu videoda. Hem birçok şey öğrenerek hem de çok fazla soru işaretiyle bu videodan ayrılacağınızı düşünüyorum. Videoları çekerken bayağı bir emek harcıyorum. O yüzden videomu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aralarda sizler için notlar hazırladım ve notlarıma bakacağım. Eski medeniyetler derken ilk aklımıza gelen tabii ki de ilk medeniyet olan Sümerler. Peki Sümerler bize neler kattı, neler bulmuşlardı ve günümüzde hala onların buldukları hangi bilgileri kullanıyoruz? Bunlardan bahsedelim. Sümerler tarihteki ilk astronomlar olarak bilinirler ve gökyüzüne takıntılılardı. Sümerlerin bilgi kaynağı kil tabletlerdi. Bugüne kadar binlerce tablet ortaya çıkartıldı ve birçok bilimsel veri de bu tabletlerin içinde yer alıyordu. Şimdi Sümerler neler bulmuşlardı? Bunlardan bahsedelim. Gezegen bilgilerine sahiplerdi. Gözle görülür 5 tane gezegeni onlar keşfetti. İlk olarak onlar keşfetti. Çok ilginç. Teleskopları yok ve böyle büyük bir farkındalığa sahipler. Gökyüzüne bakmışlar ve kızıl gezegen Mars'ı, Satürn'ün halkalarını, Merkür, Venüs, Jüpiter'i tanımladılar. Tabii ki bizden farklı olarak onlar için bu gezegenler göksel tanrılardı. Onlar o gezegenleri tanrı olarak atfettiler. Takvimleri buldular. Takvimlerde ayın evrelerini takip ederek 354 günlük bir ay takvimi geliştirdiler. Bugünkü kullanılan burç sistemini buldular. Ve 12 burç fikrini ilk ortaya atan medeniyetti. Bugünkü astroloji ile ilgiliyseniz astrolojinin temelleri işte Sümerlere dayanıyor. Ve bugün açıp senelik, aylık ve günlük burç yorumlarını okuyorsanız Sümerlere teşekkür etmelisiniz. Gökyüzünü haritalandırdılar. Gökyüzünü 3 ana bölgeye ayırdılar. Anu, Enlil ve Ea bölgeleri ve ilk gök haritasının temellerini oluşturdular. Gökyüzünü haritalandırmışlar, düşünün. Ve Nibiru isimli bir gezegen buldular. Bu Nibiru gizemli 12. gezegen olarak da bilen var. Çok gizemli bir gezegen ve Nibiru'nun her dünyaya yaklaştığı zaman dünyada çeşitli kötü olayların olduğu da rivayet edilir. İkinci medeniyetimiz Babiller. Babilliler de Sümerlerin mirasını yaşatmıştır. Bu şekilde düşünebiliriz. Ve onlardan aldıkları bu bilgileri geliştirerek daha teknik hale getirmişlerdir. Babil astronomları gezegenlerin hareketlerini yalnızca gözlemlemekle kalmamışlar, matematiksel tablolarla tahminler de geliştirmişler. Yani Sümerler daha çok gözlemci konumundaydı ve o ilk bilgileri çıkartan insanlardı. Ama Babilliler de onlardan aldıkları bilgileri temellendirmişler ve ileriye dair tahminler de oluşturmuşlar. Devam edelim. Babilliler neleri keşfetmişti? Venüs tabletlerini. Bu tabletlerde Venüs'ün doğuş ve batış tarihleri tam 21 yıl boyunca kayıt altına alınmıştır. 21 yıl boyunca. Modern astronomlarla karşılaştırıldığında %98 oranında doğruluk taşıyordu bu. Yani bugünkü verilerle karşılaştırıldığında o insanların, yani Babilliler M.Ö. 1800 ve 500 yılları arasında yaşamış bir medeniyettir.
Onların buldukları verilerle modern veriler %98 oranında uyumluydu. Zaman ölçümü bir günü 24 saate, 1 saate 60 dakikaya bölme fikri Babililere ait. Yani bugün kullandığımız saat ve dakika fikri Babililerden çıkmıştır. Ve bunu da gezegenlerin dönüşleriyle ilişkilendirmişler. Bugün işte astrolojide deniyor ya retro, yani gezegenin geriye gitmesi, aslında geriye gitmiyor da yavaşlıyor gibi düşünebiliriz onu. Bu fikir de ilk Babililer tarafından ortaya atılmış, geri hareket yaptığı dönemleri doğru tahmin etmişler. Yani gezegenlerin yavaşladığı zamanları da doğru tahmin etmişler. Babililer güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin edebilecek kadar gökyüzünü çözmüşlerdi. Çok ilginç, çok ilginç. Matematiksel hesaplamalarda da çok iyilerdi. Babil astronomları açı ölçüleri, sinüs tabloları, Pisagor teoremi gibi hesaplamalar yapabiliyorlardı. Bunlar gök cisimlerinin konumlarını belirlemede onlara yardımcı oluyordu. Notlarımdaki bir diğer medeniyet Mayalar. Mayalar Orta Amerika'nın olağanüstü uygarlığı olarak geçiyor. Gökyüzünü sadece bilimsel değil, ruhani bir sistemin parçası olarak da görmüşler. Neler bulmuşlar? Venüs takibi Mayalar için kutsal bir gezegen. Onun döngüsünün yaklaşık 584 gün Venüs yılı olarak hesapladılar. Bu günümüzdeki değeri oranla yalnızca 0,1'lik bir sapmayla örtüşüyor. Güneş takvimi 365 günlük güneş takvimini kullandılar. Her yıl için belirli astronomik olayları kaydettiler. Ay takvimi 260 günlük dini takvim. Gezegen hareketlerine ve kutsal günlere göre düzenlediler. Tutulmaları hesapladılar. El yazmalarında güneş ve ay tutulmalarının hangi tarihte gerçekleşeceğini kaydettiler. Saydığım bu mühendislik harikası fikirlerini kullanarak El Casillo tapınağında ekinoks günlerinde gölgelerle yılan figürü oluşturacak şekilde bu yapıyı, bu tapınağı tasarladılar, inşasını yaptılar ve bu da güneşin hareketleriyle birebir uyumluydu. Şu ana kadar birçok şey söyledim ama özetleyecek olursak Sümerler gezegenleri tanıdı. Takvimi oluşturdu, zodyak sistemini kurdu. Babiller gezegenlerin yörüngelerini, tutulmaları ve zamanlarını hesapladı. Mayalar Venüs döngüsünü çözdü, çok hassas takvimler oluşturdu. Astronomi ile dini sistemleri birleştirdi. Şimdi eski medeniyetlerin kalıntılarını her yerde görüyoruz. Türkiye'de de çok fazla. Hemen hemen her ilde, her ilimizde muhakkak eskiye dair yapılar vardır. Ki Hatay bölgesinde de çok fazla var. Ama bunlar genellikle ibadet yerleri, tapınaklar oluyor. Ama şöyle bir şey var. Bu yerler sadece tapınak değildi. Bu yerler aslında bir öğrenim alanıydı, bir okuldu ve bunlar da yapılan çalışmalarla ispatlanmış. Mesela Sümer tapınakları. Bu tapınaklar Tanrı'ya adanmıştı, evet, ama içerisinde astronomlar ve rahipler burada eğitim almışlar ve eğitim vermişler. Çivi yazısı öğretilir. Tarım takvimleri hazırlanır, tıbbi bilgiler kaydedilirdi. Bir nevi üniversite gibi sayılırdı aslında tapınaklar. Antik Mısır tapınakları da aynı şekilde. Astronomi, geometri ve tıp bilgileri anlatılırdı. Kısacası bu tapınaklar sadece dini ibadet yerleri değildi. Aynı zamanda böyle kadim öğretilerin, değerli bilgilerin de anlatıldığı ve öğrenciler yetiştirildiği üniversitelerdi. Peki tam da burada bir soru sormak istiyorum. Güzel, bu bilgiler buralarda insanlara öğretiliyor. Peki bu bilgilerin kaynağı neydi? İnsanlar bu bilgileri nereden öğrenmişlerdi ki anlatabiliyorlardı? Bu soru çok önemli bir soru. Beni bu videoyu iten soru da aslında buydu. Bilginin ilk kaynağı. Eski kaynaklar ve eski insanlar tabii ki de bunu kendi oluşturdukları tanrılara atfetmişlerdi. Mesela Sümerlerdeki Enki, Mısırlılardaki Tot gibi. Şimdi hemen burada zümrüt tabletlerden bahsetmek istiyorum ama bu tabletlere geçmeden önce çok önemli bir tarihsel figür var. Antik çağda Mısırlıların Tot olarak, Yunanlıların Hermes olarak, bazı İslami kaynakların da İdris peygamber olarak düşündüğü ve yine bazı antik medeniyetlerin Enok peygamber olarak bildiği bir şahsiyet var. Hatta Enok kitabı diye bir kitap da var. Onunla alakalı bir video hazırlamıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Farklı medeniyetlerdeki biz
Thoth diyelim veya Hermes diyeceğiz ilerleyen zamanlar. Bu karakterin yazdığını düşündükleri zümrüt tabletler var. Ve bu zümrüt tabletler Trismegistus olarak da biliniyor. Simya ve hermetik felsefe alanında oldukça saygın bir kaynak olarak kabul edilmiş. İlk bilinen kökeni ise 8. ve 9. yüzyılda Arap kaynaklarında bulunmuş. Esas onun ünlenmesini sağlayan yaygınlaştıktan sonra Latince'ye çevrilmesi ve Orta Çağ döneminde ise Avrupa'daki simyacıların bu tabletlere ilgi duymasıyla esas popülerliğini kazanmış. Bu tabletlerde çok şifreli mesajlar var. Gökyüzü ve yerle alakalı bir bağlantının olduğu, aslında makrokozmoz ve mikrokozmozdan bahsedilmiş. Evreni anlamak için en küçük mikro yapı taşını bakmak ve onu anlamak yeterli gibi imalarda bulunulmuş. Şöyle bir cümle geçiyor. Baba güneştir, annesi aydır. Rüzgar onu karnında taşır, bakıcısı dünyadır. Bu göksel ve karasal güçleri içeren kozmik bir gücü ima eder. Çok önemli bir bilim insanı olan Nikola Tesla da bu tabletin peşine düşmüş. Bazı buluşlarını aslında bu tabletlerden esinlenerek yaptığı bile söylenir. Özet olarak zümrüt tablet sadece birkaç satırlık gizemli bir metin değil, insanlığın evreni, kendini ve Tanrı'yı anlama arzusunun binlerce yıllık bir özeti gibidir. Bilim, felsefe ve spiritüalizmin kesişim noktasında duran bu metin Sümerlerden Mısırlılara, Rönesans filozoflarından günümüz spiritüellerine kadar uzanan bir bilgelik zincirinin parçasıdır. Sümerlerin metinlerinde sıkça geçen Tanrı Anu'dan, yani Anunnakilerden bahsedelim. Antik Mezopotamya'daki oymalarda sıklıkla geçer ve onların kimi teorilere göre muazzam bir teknolojiye sahip oldukları ve dünya dışı varlıklar oldukları söylenir. Ve insanlara onların bilgi getirdiği, insanlara bu kadim bilgileri ve ileri teknolojileri, ileri mühendislikleri ve bilgileri, göksel bilgileri onların verdiği söylenir. Tabii ki bu bir teoriden ibaret. Ama bilim insanları ve bazı teorisyenler hala Anunnakileri çözmüş değil ve hala Anunnakilerin peşinde. Şimdi Anunnakilerin tasvir edilen çizimlerinde bileklerinde bir saat benzeri bir yapı var. Bu yapı da aslında çok fazla teoriye konu olmuş bir yapıdır. Biz de bugün tabii ki de teori olarak bu yapının ne olabileceğinden bahsedeceğiz. Bazı düşüncelere göre bu bir saat ama sadece bir saat değil, saat ve navigasyon cihazı. Bazı teorilere göre ise zamanı ve maddeyi manipüle edici bir cihaz. Black Mirror dizisini izlemiş miydiniz hiç? Çok izlenen bir platform var. Ona geçmeden önceki bölümleri çok daha iyiydi. Biraz daha kaliteyi bozdular. Ama yeni sezondaki sanıyorum 2. bölümde bir cihaz vardı. Bir kadın bir kolye takıyor. Kolyenin ucunda her düğmeye bastığı zaman olumsuz bir olay yaşıyorsa o olayı tamamen kendi istediği şekilde çevirebiliyor ve zamanı aslında kendi istediği şekilde yönetiyor. Yaşanan her şey siliniyor. Onun istediği şekilde yeniden yazılıyor zaman. Böyle bir şey olabilir mi diye düşündüm araştırdığım zaman. Yani bir kuantum cihazı gibi düşünün. Zamanı ve maddeye hükmedecek bir cihaz olabilir mi bu? Tabii ki bunların hepsi eğlenceli teoriler olarak düşünelim bunları. Şimdi Anunnakilerle alakalı bir video daha yapmıştım. Anunnakilerin Tanrı olduğunu zaten düşünmüyorum. Hani onu geçtim. Uzaylı varlık olabilirler mi? O konuya da çok sıcak bakmıyorum. Düşüncelerimi bu videoda izleyebilirsiniz. Peki bu Anunnakiler ne olabilir? Bana soracak olursanız eski medeniyetlerin bizden çok daha ileri bir teknolojiye ve mühendisliğe sahip olduklarını düşünüyorum. Zaten bununla alakalı birçok video çektim ve bu videolara da muhakkak ki bakın. Onlar ileri bir teknolojiye sahip, bizim gibi insan topluluğuydu. Yani hükümdardı daha doğrusu, hani kral, hükümdar. Hani sıradan böyle vatandaş değil de krallar olabileceğini düşünüyorum ben. Uzaylı varlık olabilecekleri bana çok mantıklı gelmiyor. Uzaylılara inanıyor muyum? Evet, uzaylılara inanıyorum. Dünya dışı varlıkların olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ama yeryüzüyle temas etmediklerini henüz düşünüyorum ben. Bu kadar köklü bir değişikliğe bizde neden sebep olsunlar? Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ben neden eski insanların, eski medeniyetlerin bizden daha ileri olduğunu düşünüyorum? İşte bunlardan bahsedeceğim ve örnekler vereceğim. Mesela tabii ki de olmazsa olmazımız piramitler. Ama piramitlerin
Sadece şunundan bahsetmeyeceğim. İşte o kadar büyük dev blokları nasıl taşıdılar da inşasını yaptılar. Bundan bahsetmeyeceğim. Bu çok ayrı bir konu. Hadi diyelim ki yerinde yaptılar. İşte harçları falan orada döktüler. Taşımadılar diyelim mesela. Veya biz şeyi çok seviyoruz. Yani köleler yapmıştır diye böyle basitleştirmeyi çok seviyoruz. Hadi insanlar yaptı bunu diyelim. Ama bu bununla bitmiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Piramitlerin yapıldığı zamanda mum gibi aydınlatma, mum gibi, meşale gibi aydınlatma ekipmanları yoktu. Bu çok ilginç bir bilgi. Bunu siz de araştırabilirsiniz. Ben de araştırdım. Böyle geleneksel aydınlatma yöntemleri o zamanlarda yoktu. Piramitlerin içerisi dehliz mi denir? Yani böyle karanlık odalar var. Penceresiz karanlık odalar ve bölmeler var. Ve bu bölmelerde, duvarlarda muazzam işçilikle yapılmış resimler var, yazılar var. İnsanlar o karanlıkta, ışık bile geçmeyen yerde o resimleri, o yazıları nasıl yaptılar? Sizin bir cevabınız varsa okumayı çok isterim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu birincisiydi. İkincisi, piramitlerin kusursuz coğrafi konumu. Hadi diyelim ki bir şekilde insan gücüyle vesaireyle o piramitler oraya inşa edildi diyelim. Ama bu bununla bitmiyor. Muazzam, kusursuz bir konumda yapılmış bunlar. Mesela Büyük Gize piramidi tam olarak kuzey-güney doğrultusunda hizalanmıştır. Modern pusula teknolojisi olmadan bu kadar hassas bir konum mümkün değil. Kuzey-güney yörüngede sadece 0,067 derece sapma vardır. Bu hassasiyet modern lazer aletlerle bile zor. İkincisi, dünyanın merkezi ile ilişkisi. Büyük piramit Ekvator ile Kuzey Kutbu arasının tam ortasında, dünya üzerindeki tüm kara parçalarının merkezine en yakın noktada yer alıyor. Bu da dünyanın şekli ve kara parçalarının dağılımını bilmeleriyle ancak olabilir. Bir diğeri altın oran ve pi sayısı. Büyük piramidin çevresi yüksekliğinin 2 pi katı kadar olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da pi sayısını bildiklerini gösteriyor. Aynı zamanda birçok yapıda altın oran kullanılmış. Altın oranın o zamanlarda kullanılması antik Yunan'dan bile daha önceden altın oranı bildiklerini gösteriyor. Gökyüzündeki yıldızlarla uyumu. 3 Gize piramidi de Orion takım yıldızı ile birebir uyumlu. Bir tanesi değil, üçü de uyumlu. Orion takım yıldızı da yine onların Osiris tanrılarıyla ilişkilendirilmiş. Bir diğeri büyük piramitlerin içindeki dar tüneller Sirius, Orion'un kuşağı ve diğer önemli yıldızlara yönelik tasarlanmış. Ve bu yıldızlara yılın belli zamanlarında ışık düşer. Bu gökyüzü hareketlerinin yıllarca gözlemlenmesiyle hesaplanabilir. Bir diğeri bitmiyor. Gördüğünüz gibi bitmiyor. Yani bunların sadece bir tanesinin bile yapılması şu an bile yapılabilir mi bilmiyorum. Ve devam ediyoruz. Deprem ve erozyona dayanıklı yapı. 1500 yıldan fazla süre geçmesine rağmen piramitler hala ayakta. Sadece o dış yapıları haliyle tabii ki de tahrip olmuş durumda. Taş blokların birbirine kenetlenme şekli, yük dağılımı, sismik denge açısından olağanüstü. Modern yapılarda bile kullanılan kenetlenmiş taş sistemi piramitlerde milimetrik hesaplarla uygulanmış. Milimetrik hesaplarla. Bilmiyorum, bir apartman dairesi, hadi tamam apartman dairesi bir AVM diyelim. Yaparken bile bu kadar bir mühendislik ve astronomik bilgiyle yapılabilir mi? Ve devasa koca bir alanda 3 tane piramidi uydurmuşlar bu sistemlere. Devam ediyorum. İnşa aşamasındaki teknoloji. Her biri 2 ila 70 ton arasındaki 1,3 milyon taş blok milimetrik uyumla yerleştirilmiş. Bugünkü vinç ve lazer teknolojileri olmadan bu yapıların bu kadar milimetrik şekilde yerleştirilmesi pek mümkün değil. Sadece Mısır piramitleri değil. İkinci bir örneğim daha var. Bolivya'daki Pumapunku. Bolivya'daki Pumapunku dünya üzerindeki en gizemli yapılardan biri. İnşasında kullanılan taş işçiliği ve mühendislik detayları modern teknolojiyle bile zor açıklanabilecek seviyelerde. Peki nedir onların olağanüstü mühendisliği? Onlara bir bakalım. Taşların ağırlığı ve taşınması. Yapıda kullanılan taşlar 100 ila 130 ton ağırlığında. Ve bu devasa taşlar deniz seviyesinden 3800 metre yüksekliğindeki bir platoya taşınmış. Ve en yakın taş ocağı 10 kilometre ötede. Bu taşların oradan
oraya kadar taşınması bile ciddi bir lojistik ve mühendislik bilgisi gerektiriyor. Biraz da kullanılan taşların özelliğinden bahsedelim. Taşlar özellikle diorit gibi son derece sert bir materyalden yapılmış. Diorit modern çelik aletlerle bile zor kesilen taşlardır. Ancak Puma Punku'daki taşların kenarları lazerle kesilmiş gibi dümdüz, 90 derecelik hassas köşeleri ve milimetrik deliklere sahip. Bu denli milimetrik kesimler o zamanki aletlerle uyumlu değil, örtüşmüyor. Yani o aletlerle bu tarz milimetrik ve kusursuz kesimler yapılamaz. Puma Punku'nun birçok taşı H şeklindeki bloklar halinde kesilmiş. Bu bloklar birbiriyle Lego gibi birleştiriliyor. Tüm H bloklar aynı ölçüde yapılmış. Bu önceden planlanmış bir modüler tasarım sistemine işaret ediyor. Bloklar o kadar düzgün kesilmiş ki aralarına jilet bile sokulamıyor. İç içe geçen taş yapısı. Bazı taşlar birbirine geçecek şekilde oyulmuş. Bu da özel kilit sistemleri kullanıldığını gösteriyor. Bu teknik yapıların deprem gibi sarsıntılara karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu tür kilit sistemleri şu anki modern mühendislikten bile ileri düzeyde. Taşlar arasındaki açılar dairesel, delikler, kesim çizgileri ileri seviyedeki geometrik ve trigonometrik bilgisi gerektiriyor. Bazı açılar 45 derece, 90 derece hatta 135 derece hassasiyetle yapılmış. Puma Punku'nun nasıl yapıldığına dair herhangi bir belge yok. Bu yüzden de bu yapının yapılması çok eski bir medeniyet veya kaybolmuş, bilerek unutturulmuş bir medeniyetin yaptığına dair bir işaret gibi. Puma Punku genelde milattan sonra 536 civarına tarihlendirilse de bazı araştırmacılar yapının 12.000 yıl önceye, yani buzul çağının sonlarına ait olabileceğini iddia ediyor. Bu tarihlendirilme doğruysa bizim bildiğimiz, bize öğretilen, bize söylenen insanlık tarihini sorgulamamız anlamına geliyor. Sadece iki yapıyı derinlemesine ele aldım ama sadece iki yapı yok dünya üzerinde. Paskalya Adası'nın taş yapıları, Malta'nın megalitik tapınakları, Angkor Wat'ın karmaşık oymaları. Bunların hepsi küresel bir fenomene işaret ediyor. Bizden önce yaşayan medeniyetlerin aslında günümüzün modern dediğimiz teknolojilerinden, günümüzün ileri seviye dediğimiz mühendislik ve fizik, kimya bilgisinden de ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bence araştırdıkça ve sorguladıkça insan gerçekten hayret ediyor. Bu videoların devamı gelecek. Tek bir videoyla anlatacağım şeyler değil bunlar. Ufak ufak girişler ve karşılıklı sohbet olarak bu videoları düzenliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok yoğun ve zorlu gündemler var. Dün itibariyle Hindistan ve Pakistan arasında savaş demeyelim ama savaşa gidecek gerilimli süreçlerde yaşanırken biraz bile olsa sizi bu sıkıcı ve zorlu, kötü gündemlerden uzaklaştırmak ve sorgulatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.